Eğer bu küçük sığınaklarda başlayan kültürel patlamayı henüz tarım bile yokken kurulan ilk taş evleri ve buzul erirken toprağa nasıl bağlandığımızı merak ediyorsanız hoş geldiniz. Ben Ciyodak. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. Gezegenimizin geçmişinde zamanın adeta donduğu, yeryüzünün uçsuz bucaksız bir beyaz varlığa büründüğü çok özel bir dönem var. Yaklaşık 20 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bilimin son buzun maksimumu adını verdiği bu evre, dünyamızın gördüğü en sert, en acımasız iklimin zirvesiydi. Dev buzul kütleleri Avrupa'nın içlerine kadar ilerlemiş, deniz seviyeleri bugünkünden neredeyse 120 metre aşağıya çekilmişti. Muazzam bir soğuk, kuru rüzgarlar ve adeta sessizliğe gömülmüş bir doğa yeryüzünün büyük kısmına hakimdi. Böyle bir coğrafyada hayatta kalmak, avcı toplayıcı atalarımız Sapiens için tam bir hayatta kalma mücadelesiydi. Geniş ovalarda özgürce dolaştıkları, mevsimleri ve göç yollarını rahatça takip ettikleri o yaşam tarzı artık imkansız hale gelmişti. Kuzeyden bastıran ölümcül soğuk dalgası insan gruplarını kaçınılmaz olarak güneye, yaşamın hala küçük bir ihtimal olarak fısıldandığı daha korunaklı bölgelere doğru göç etmeye zorladı. İşte bu zorlu dönemde dünya haritası üzerinde bazı şanslı noktalar adeta birer yaşam koridoru haline geldi. Bu bölgeler Levant, Akdeniz kıyı şeridi ve Anadolu topraklarıydı. Bilimsel adıyla refugia, yani sığınak alanı dediğimiz bu yerler, etraflarını saran devasa buz çöllerinin ortasında kendilerine has mikro iklim sayesinde yeşil kalabilen vahalardı. Tatlı su kaynakları hala akıyor, bazı dayanıklı bitki ve hayvan türleri bu vadilerde yaşamaya devam ediyordu. Atalarımız bu sıcak sığınaklara ulaştıklarında sadece dondurucu soğuklardan kaçmıyorlardı. Daralan yaşam alanları yüzünden tarihte ilk defa bu kadar uzun süreli ve kalabalık gruplar halinde bir arada kalmaya başlıyorlardı. Anadolu'nun korunaklı vadilerinde ya da Levant'ın yamaçlarında yakılan o küçük kamp ateşleri sadece bedenleri ısıtmakta kalmadı. İnsanlığın ortak kaderini de kökten değiştirdi. Çünkü bu dar coğrafi sığınaklarda farklı kabileler daha önce hiç olmadığı kadar dip dibe, adeta omuz omuza yaşamak zorunda kalacaktı. Geniş topraklarda birbirini nadiren gören insan zihni şimdi bu daracık alanlarda sıkışıp kalmıştı. Av alanları daralan, kaynakları kısıtlanan ve hiç tanımadığı yabancı kabilelerle burun buruna yaşayan bu insanlar aralarındaki o kaçınılmaz gerilimi ve alan darlığını nasıl çözecekti? Sığınaklara çekilen atalarımız için hayat artık çok daha dar bir alana doğru akıyordu. Nüfus yoğunluğu hızla arttı, farklı aileler, farklı kabileler aynı nehir kenarlarını, aynı mağara ağızlarını paylaşmaya başladı. Geniş coğrafyalarda birbirini görmeden yaşayan insan toplulukları artık kaçınılmaz olarak dip dibeydi. Bu sıkışmışlık ilk başta büyük bir kriz gibi görünse de insanlık tarihinin en büyük kültürel patlamalarından birini tetikledi. Farklı gruplar karşılaştıkça fikirler, inançlar ve hikayeler birbirine karıştı. İnsanlar kendilerini diğer kabilelerden ayırmak ya da onlarla bağ kurmak için yepyeni yollar buldu. Deniz kabuklarından yapılan kolyeler, hayvan dişlerinden süs eşyaları ve kaya resimleri bu dönemde hızla yaygınlaştı. Sembolik düşünce ve sanat dar alanlarda adeta çiçek açtı. Sadece zihinler değil, insanların elleri ve teknolojisi de değişiyordu. Geniş ovalarda devasa mamutları avlamak için kullanılan o büyük kaba taş aletler artık işe yaramıyordu. Daralan alanlarda kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanmak gerekiyordu. İşte bu dönemde insanlık mikro alet dediğimiz minik ama son derece keskin taş teknolojisine geçti. Kemik ya da ahşap sapların üzerine dikilen bu küçük taş bıçaklar avlanmayı ve bitki toplamayı çok daha hassas, çok daha kusursuz hale getirdi. Az malzemeyle çok daha büyük işler yapmayı öğreniyorduk. İnsanlar dar alanlarda bir arada yaşamayı öğrendikçe doğayla olan ilişkileri de daha derin, daha sabırlı bir boyuta ulaştı. Artık sürekli hareket etmek yerine bulundukları zengin vahalarda daha uzun süre kalmanın yollarını aramaya başladılar. Peki henüz tarım keşfedilmemişken, tohum ekmeği bile bilmiyorken bir insan topluluğu aynı yerde kalıcı olarak nasıl yaşayabilirdi? İşte bu sorunun cevabı insanlık tarihinin en zarif, en şaşırtıcı dönemlerinden birini başlattı. Arkeologların Natufyen kültürü adını verdiği bu insanlar Levant bölgesinin o bereketli vahalarında inanılmaz bir şey fark ettiler. Doğa onlara tohum ekmelerine gerek kalmadan kendi kendine büyüyen uçsuz bucaksız yabani tahıl tarlaları sunuyordu. Yabani arpa ve buğday sulak vadilerde o kadar boldu ki sadece bunları toplamak bile büyük bir topluluğu aylarca doyurmaya
yetiyordu. Atalarımız binlerce yıldır süren o yorucu, sürekli göç halindeki yaşamı ilk kez burada durdurdu. Madem yiyecek ayaklarının altındaydı, o zaman gitmeye de gerek yoktu. Böylece insanoğlu henüz tarımın T'sini bile bilmiyorken, toprağa tohum ekmeği akıl etmemişken yerleşik hayata geçti. Doğanın sunduğu bu hazır berekete güvenerek insanlık tarihinin ilk gerçek köylerini kurdular. Toprağı kazıp içine taş duvarlar ördüler ve üzerlerini sazlıklarla kapattıkları yuvarlak planlı kalıcı evler inşa ettiler. İlk kez bir insan doğduğu evde yaşlanıp ölebiliyordu. Evlerin merkezine ise taştan yapılmış devasa havanlar ve ölçme taşları yerleştirdiler. Topladıkları yabani tahılları burada eziyor, ilk ilkel ekmekleri yapıyorlardı. Natüfyenler doğayla tam bir uyum içinde, acele etmeden nehir kenarlarında kuş sesleri arasında sakin bir yaşam kurmuşlardı. Her şey o kadar dengeli ve huzurlu görünüyordu ki bu düzenin sonsuza dek süreceğini düşünebilirlerdi. Ancak yeryüzü kendi derin uykusundan uyanmak üzereydi ve bu huzurlu vahalara çok büyük bir sürpriz hazırlıyordu. Peki binlerce yıldır dünyayı parmağında oynatan o devasa buzullar aniden erimeye başlasa ne olurdu? Yaklaşık 12 bin yıl önce binlerce yıldır dünyayı kasıp kavuran o büyük donma nihayet gevşemeye başladı. Gezegenimizin eksenindeki küçük bir değişim devasa bir dönüşümü tetikledi. Sıcaklıklar yavaşça yükseldi. Binlerce metrelik buz kütleleri hızla eriyerek nehirleri ve denizleri doldurdu. Gökyüzü açıldı, yeryüzü yeniden ısındı. Ancak bu sıcak yeni dünya eski düzenin tamamen sonu demekti. Buzulların erimesiyle birlikte o soğuk iklimin devleri olan mamutlar, tüylü gergedanlar ve kılıç dişli kediler, yani o dönemin dev canlıları hızla yok oldu. Atalarımız için o eski büyük avlar artık geride kalmıştı. Doğa büyük bir kabuk değiştiriyordu ve insanlığın da bu yepyeni dünyaya ayak uydurmaktan başka çaresi yoktu. Sığınaklardan çıkan insan grupları ısınan yeryüzüne yayıldıkça bambaşka bir gerçeklikle karşılaştılar. Nüfus artık çok daha kalabalıktı. Eski av hayvanları bitmişti ama toprak daha hiç olmadığı kadar cömertti. Natüfyenlerin başlattığı o yuvarlak evlerdeki sakin yaşam buzların çözülmesiyle birlikte artık geri dönülemez bir eşiğe ulaştı. İnsanlar artık sadece doğanın kendiliğinden verdiğini toplamakla yetinemezdi. Nüfusun doyması ve bu yeni sıcak dünyaya uyum sağlaması için toprağa daha sıkı bağlanmak gerekiyordu. İşte bu kırılma noktası insanların bitkileri ve hayvanları kendi elleriyle şekillendireceği, yani evcilleştireceği yepyeni bir devrin kapısını araladı. Buzul çağının bitişi insanı sadece doğaya uyum sağlayan bir canlı olmaktan çıkardı. Onu doğayı kendi isteklerine göre değiştiren aktif bir güce dönüştürdü. Atalarımız o dar sığınaklardan çıkıp bugünkü modern uygarlığın temellerini atacak olan ilk tarlalara doğru ilk adımları atıyorlardı. Beyaz dünyanın sonu insanlığın en büyük macerasının, yani yerleşik medeniyetin gerçek başlangıcı olacaktı. Bugün evlerimizde huzurla otururken yaşadığımız bu modern dünya aslında 20 bin yıl önce o dondurucu soğukta omuz omuza veren bir avuç insanın eseri. Hepimiz aslında aynı küçük sığınaktan başlayan o büyük ve ortak hikayenin birer parçasıyız. Ben Geodak, ailenizin favori ördeği. Burada bilimi rahatlatıcı bir deneyim haline getirip sizi zamanın tüm yükünden ve stresinden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çünkü bilim her zaman karmaşık ve sıkıcı olmak zorunda değil. Bazen yemek yerken, bazen uykuya dalarken, bazen de odanızda sadece huzurlu bir ses olsun istediğinizde Geodak orada olacak. Buraya kadar ilgiyle dinlemiş o özel insanların hepsine kucak dolusu sevgiler. Benim için çok şey ifade ettiğinizi bilin. Görüşmek üzere.